Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle harika bir ipim var. Bununla güzel bir model başlayacağız. İpim 100 gram 230 metre uzunluğu olan iplerden saten bir ip. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu model için ilmek sayısı 13 ve 13'ün katları artı 2. Her model 13 ilmekten oluşuyor. 2 model üzerinden anlatacağım. Sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. Yani 13 ve 13'ün katları artı 2. Şöyle bir sırada arka yüzünde düz ördüm. İlmeklerimi çıkardıktan sonra şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Lastiksiz yapacağım için ben bu işlemi yaptım. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak sola doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. 5 ilmek düz. 2 3 4 5 artırmadan sonra 5 ilmek düz. Tekrar bir artırma. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keseceğim. 2 ilmeğimi yerini değiştirdikten sonra sağa doğru kestim. Devamında 2 ilmek düz. Buraya kadar birinci modeli kurduk bakın. Birinci sıra ama üçüncü sırasını. Aynısını tekrar ediyorum. 2 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra 5 ilmek düz. 5 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Daha sonra sağa doğru 2 ilmeğimi keseceğim. Önce yerlerini şöyle değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Ve ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Sıra sonunda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi yine düz örerek 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Bu modelde arka yüzünde hep ters öreceğiz. Bakın artırmalarımızı da ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar ters örüyorum.
Benim şişimde 28 ilmek var. 2 model üzerinden anlatım yapıyorum şöyle. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. Bir tane düz ördüm. Daha sonra bakın şu kestiğim ilmeklere geldim. Bunun ikisini düz örerek sola doğru kestim. Devamında 2 düz ilmek ördüm. Daha sonra artırma yaptım. Bakın bir düz sola doğru 2 ilmeğimizi keselim. 2 düz daha sonra bir artırma. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm devamında. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru keseceğim. Bunun ikisini düz örerek sağa doğru kestim. Devamında 2 düz ilmek kaldı burada ortada. 2 düz ilmekten sonra yine sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 2 düz ilmek, bir artırma, 3 düz ilmek. Şöyle. Bir artırma, tekrar 2 düz. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Yerlerini değiştirdim ve sağa doğru kestim. Sıra sonunda bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sırayı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Modelimiz 10 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Şimdi 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi yine ters örerek devam ediyorum. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Daha sonra 4 ilmek düz, 4 ilmek düzden sonra bakın ortadaki ilmeğe geldim. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm şu ortadaki ilmeğimi. Tekrar bir artırma yaptım. Ortadaki ilmeğimizin sağında ve solunda artırma yaptık. Devamında 4 ilmek düz. 4 düzden sonra sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Daha sonra 4 ilmek düz, bir artırma, bir düz, bir artırma, 4 düz. Sıradaki 2 ilmeğimizi son yani 2 ilmeğimizi sağa doğru kesiyoruz. Aldım ve sağa doğru kestim 2 ilmeğimi. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 8. sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi yine ters örerek devam ediyorum. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
Gördüğünüz gibi model çabuk ilerleyen, zevkli bir model. Bunu istediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Evet, modeli bir kez kurduk. Modelimiz 10 sıradan oluşuyor. İlmek sayımız 13 ve 13'ün katları artı 2 kenar ilmek olarak ekliyoruz. Model böyle arkadaşlar. Bir de şöyle farklı bir renkle hazırladım. Şöyle göstereyim. Bunda da 2 diş haroşa lastik kullandım. Bakın şöyle dilimleri daha düzgün oldu. Etol şal yapımında kullanırsanız bu modeli bu şekilde yapabilirsiniz. Altının dilimli oluşmasını istiyorsanız. Örgünüzün bitimine gelince şurada göstereyim şöyle. Burada da yine aynı 2 sıra 2 diş haroşa lastik oluşana kadar yapın sonunda ve örgünüzü kesin. Orada da bir dilim oluşacaktır. Aynı şu şekilde duracaktır. Bunu soran çok oluyor, onu da söyleyeyim. Kesimini bu şekilde yapacaksınız. Bakın 2 haroşa diş oluşana kadar, yani bunun 4 sıra, ben haroşalarımı düz örüyorum. 4 sıra düz ördüm. Arka yüzünde de ön yüzünde de düz örerek şöyle 2 diş haroşayı oluşturdum. Daha sonra da bu şekilde şöyle kesersiniz ve örgünüzde dilimler oluşacaktır. Özellikle etol şal yapımında bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer yelek, hırka yapmak istiyorsanız da böyle lastik kullanabilirsiniz. Hepsinin de şöyle duruşunu göstermek istedim. Bakın bunda da böyle bir görüntüsü oldu. Bunda da hazır lastik uyguladım. Bir ters, bir düz. Arka yüzünde ikisini de örüyorum. Ön yüzünde düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz bu lastiğimizde. Bunun da anlatımı var. İsterseniz linkini bırakabilirim bu lastiğin. Modelin arka yüzü de şöyle, zaten hep ters örgüden oluşuyor. Bunu özellikle yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Ama çocuk örgülerine de uygun olur. Yani istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Şu dilimli şekli bu düz lastik olarak. Burada da bir sıra haroşa lastik kullandım. Ama 2 sıra haroşa lastik yaparsanız, yani 2 diş oluşana kadar şu 4 sıradan oluşuyor. Kıvrılma bunda daha az olur. Yani daha düzgün durur şunda. Böyle tercih ederseniz daha uygun. Şöyle tek sıra olduğunda kıvrılma daha çabuk olur şöyle. Evet, kıvrılmasını istemiyorsanız bu şekilde yapın. Evet, bugünkü modellerim böyle arkadaşlar. Şöyle hepsini size göstereyim, size fikir olsun. Sizler de nelerde uygulayacaksınız? Bu modeli neler yapacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.